Topkapı Sarayı'ndayız ve yine büyük bir heyecan içerisindeyiz. Gün olmuyor ki Topkapı Sarayı'nda bizi heyecana sevk eden güzel bir haber almayalım. Yine böyle bir güzelliği haber aldık ve sizinle buluşturmak için buraya geldik. Açık konuşmak gerekirse bu güzelliği görmek için bizzat kendim geldim buraya. Çünkü bunu görmeyi uzun süredir ben de bekliyordum. Neyi göreceğiz? Topkapı Sarayı'nın Fatih Sultan Mehmet'ten 2. Mahmud'a kadar Osmanlı padişahlarının yönetim merkezi olan bu muhteşem sarayın belki de en kıymetli, en özel kapısını göreceğiz. 3. Murat'ın Hasoda kapısı. Hatırlarsanız belki geçtiğimiz aylarda Topkapı Sarayı'nda bu hani 3. Murat Hasodası'nın kapısında kapıları kilitlemek için kullanılan demirler vardı. Ucu böyle çengelli. O demirler bakım için sökülmüş ve bu sosyal medyada haber konusu olmuştu. Ben de o dönemde bir video çekmiş, işin doğrusunu anlatmıştım. Onu anlatırken de bir kitaptan bahsetmiştim. 1933 yılında basılan Topkapı Sarayı Gezi Rehberi kitabı. Orada 3. Murat Hasodası'nın kapılarının o sedef, fil dişi, bağa kalkmalı muhteşem kapıları orada gözüküyor ama ondan sonra gözükmüyor. Bu kapılara ne oldu? Bu kapıları bulalım demiştim. Sultan dairesinden artık padişah has odalarına doğru yürüyeceğiz. Bakın şurada çok süslü bir kapı var, görüyor musunuz? Üzeri tamamen sedef kalkmalı bir kapı. Kahverengilerin hepsi kaplumbağa kabuğu. Üzerinde muhteşem altın kaplamalı sürgüleri var. Bunun dışında mat beyazlar fil dişi. Aynı kapıdan bakın burada da var. Görüyorsunuz. Aynı kapıdan burada da görmekteyiz. Hemen şöyle göstereyim. Şöyle gelin. Bakın aynısından burada da var. Ben dokunmaya korkuyorum, o kadar kıymetli. Niye anlatıyorum bu kapıları? Bu kapıların birebir aynısından 3. Murat'ın Hasodası'nda da vardı. O kapı kanatlarına ne oldu? Onları merak ediyoruz. Onları görmek istiyoruz. Şöyle ilerleyelim. Çok güzel Çinli ama 17. yüzyıl Çinleriyle kaplı bir birim. Bakın bahsettiğim olay bu. Şimdi bakın şu an biz Valide Sultan dairesiyle has odanın arasındayız. Yani erkeklerle kadınlar dünyasının kesiştiği nokta bu küçücük kısacık koridorda bile tam 4 tane kapı var bakın. 4 kapı. Açılmaz. Birazdan o meşhur hani Çin'i matkapla deldiler mi delmediler mi konusundaki kapıyı göreceğiz. Ama asıl konuşulacak konu şu. Tamam, kapının kenar sövelerindeki delik milleti bu kadar meşgul ettiyse kapının kanatları nerede? 1933'ten beri o kapının kanatları yok. Depoda mı duruyor? Allah korusun biri içme etti. Bilmiyoruz. Ama o kapının 1933'te çekilmiş fotoğrafı var. Topkapı Sarayı rehberi hazırlanmış 33'te. O rehberde kapıyı çekmişler. Kanatlar aynen bu şekilde yapılmıştı. Gördüğünüz bütün parlak beyazlar sedef. Bak parmağımla dokunmaya korkuyorum ve dokunmadan anlatıyorum. Şu mat beyazların hepsi fil dişi. Şu kahverengilerin hepsi kaplumbağa kabuğu. Osmanlı'da buna bağ denirdi. Kaplumbağa kabuğu. Ve incecik mükemmel abonoz çıtalarıyla tezyin edilmiş mükemmel bir dolap kapağı bu. Bir de bunun boydan boy olanı düşün. Şu gördüğünüz alacalı kaplamaların hepsi kaplumbağa kabuğu. Şunların tamamı kaplumbağa kabuğu. Yani o kapı bunun birebir aynısıydı. Büyük boy kapı kanatlarıydı. İşte onlara ne oldu? Birazdan 3. Murat'ın has odasına gittiğimizde olmayan kanatların yerini gösterip işte o kapılar böyleydi diyeceğim. Hangi kapılar nasıl olduğunu bundan anlamış olun diye gösteriyorum. Hadi buyurun. Mescidi, burası Harem-i Mescidi. Harem-i Mescid'den çıkarken çok süslü bir kapı göreceksiniz. Tam böyle altın yola ve cinler sofasına doğru açılıyor orası. Üzerindeki sedef kalkmaları göreceksiniz. Kaplumbağa kabuklarını göreceksiniz. Bağları. Evet, mescitten, Hanımlar Mescidi, Harem Mescidi'nden çıktık. Sağımız Şehzade Dairesi, solumuz Altın Yol. Tabii bu yola girerken bakın yine çok süslü, çok kıymetli bir kapı görüyoruz. Az önce size anlattığım 3. Murat'ın has odasının kapısı işte bunun benzeriydi. Gördüğünüz gibi şükür bu kapılar korunmuş, muhafaza altında çok kıymetli kapılar bunlar. Bu kapılar korunduğuna göre illaki 3. Murat'ın odasının kapısı da korunmuştur. Ama depoda kim bilir nerede.
Onu da aynı bu kapılar gibi yerine takmak lazım. Saray yetkililerinden de ayrıca birebir ricada bulunmuştuk. Onlar da hocam biz depolara bakacağız ve onları inşallah yerine takmaya çalışacağız demişlerdi. Hepsine yürekten tebrik ediyorum. O kapıları buldular. Kapılara bakım yapılmış ama kapılar yıllardır orijinal yerine asılmamıştı. Birkaç gün önce 3. Murat Has Odası'nın kapıları yerine asıldı ve biz şimdi haremin önündeyiz. İçeri girecek ve o muhteşem kapıları yerinde göreceğiz. Ha bu arada bir müjde daha vereyim. Sadece 3. Murat'ın Has Odası'nın kapıları değil. 1. Abdülhamit'in Has Odası'nın altın varaklı barok kapı kanatları da yerine asıldı. Bu bize bir müjde fısıldıyor. Uzun süredir restorasyonu yapılan ve ziyarete kapalı olan 1. Abdülhamit Han'ın Has Odası'nın da ziyarete yakın zamanda açılacağını kulaklarımıza fısıldıyor. Hazırsanız şimdi hep beraber hareme giriyoruz ve haremde doğruca 1. Abdülhamit ve 3. Murat'ın has odalarına gidip orada bu muhteşem eserleri hep beraber yerinde görüyoruz. Ben de çok heyecanlıyım çünkü ben de hayatımda ilk kez 3. Murat'ın has odasının kapı kanatlarını sizinle beraber görmüş olacağım. Hadi buyurun. Hazırsanız şimdi hep beraber hareme giriyoruz ve haremde doğruca 1. Abdülhamit ve 3. Murat'ın has odalarına gidip orada bu muhteşem eserleri hep beraber yerinde görüyoruz. Ben de çok heyecanlıyım çünkü ben de hayatımda ilk kez 3. Murat'ın has odasının kapı kanatlarını sizinle beraber görmüş olacağım. Hadi buyurun. Şimdi efendim Valide Sultan Dairesi'ndeyiz. Bugün hareme girerken size bir müjde verdim ben. Ne dedim? Uzun yıllardır görmeyi heyecanla beklediğimiz 3. Murat Has Odası'nın kapısı yerine takıldı. Sarayın en kıymetli, en özel kapıları. Bu kapılar genelde 16. yüzyılın ahşap kakma kapılarıdır. Mesela burası Valide Sultan Dairesi. Valide Sultan'ın yatak odasına ve namaz, ibadet odasına açılan kapının da ne kadar ihtişamlı olduğunu görüyorsunuz. Şu beyazlar sedef, şu kahverengiler bağ, yani kaplumbağa kabuğu, mat beyazlarda fil dişi olarak ihtişamla önümüzde duruyor. Sadece kapılar değil, şöyle şu tarafa geçeyim müsaadenizle. Pencerelerin de, dolapların da kapıları son derece ihtişamlıydı. Bakın hiç dokunmadan bakıyorum. Gördüğünüz sedefler muhteşem. Hem de balık sırtı işlemi yapılmış burada boydan boya. Balık sırtı ve bu gördüğünüz bir dolap kapağı. Burada duruyor. Aynı benzer kapılar yine burada sağda solda. Burası Valide Sultan'ın hamamı. Valide Sultan hamamı. Ben size padişah hamamını göstereceğim. Bakın bu çok ilginç bir koridor. Bu koridorda tam 4 tane kapı var. Haremde bir kural vardır. Bir kapı kapanmadan öbür kapı açılmaz. Yani bu 4 tane kapı arka arkaya hepsi kapalı duruyor. Biri buradan geçecekse bütün kapılar aynı anda açılmıyor. Bir kapı kapanıyor, bir kapı açılıyor. Evet, çok önemli bir yere geldik.
Günün birinci sürprizi bu. Burası 1. Abdülhamit Han'ın has odası. Topkapı Sarayı'nda Fatih'in yaptırdığı ve 2. Selim'e kadar 5 padişahın kaldığı 1. has oda var. Birazdan gideceğimiz 3. Murat'ın has odası var. Daha sonra 1. Abdülhamit, 1. Ahmet, 3. Ahmet gibi padişahlar da has odalar yaptırmış. Bu 1. Abdülhamit'in has odası, bakın bu kapı uzun süredir burada yoktu. Yerinde yoktu. Neden? Restorasyonda, bakımdaydı. Oda da restorasyondaydı. Şu an odanın restorasyonu bitti. Bu oda yakın zamanda İnşallah ziyarete açılacak. Açılacağını nereden biliyoruz? Çünkü kapı takıldı. Kapı buraya takılalı daha 2 gün oldu. Ve bakın kapı hiç dokunmadan anlatıyorum. Barok bir kapı. Üzerinde meyveler var. Meyveler. İstiridye kabukları var. S'ler, C'ler, kıvrımlar. Çiçek demetleri var. Gördüğünüz gibi rozetler var. Tam dönemin süsleme sanatlarını yansıtan muhteşem ahşap üzeri altın varaklı barok bir kapı var. Bu tabi geç dönem 18. yüzyılda yapılmış bir kapı. Ama şimdi ben sizi bu kapıdan 200 yıl öncesine götüreceğim. 16. yüzyıla gideceğiz ama öyle bir kapı göreceğiz. Öylesi yok. Hadi buyurun. Burası padişahın hamamı. Hemen şöyle hızlıca bir bakalım. Şimdi. Evet, hazır mıyız? Günün müjdesine gidiyoruz. Uzun yıllardır benim de heyecanla beklediğim, görmek istediğim bir kapı vardı. Hatta saray yetkililerine de bunu bizzat defalarca söyledim, rica ettim. Ya dedim, bu kapı muhtemelen restore edilmek için depoya kaldırıldı. Şükür birkaç gün önce depoda tamiratı, restorasyonu yapılan kapı tekrar yerine asıldı. 3. Murat'ın has oda kapısı. Hadi onu görmeye gidiyoruz. Bakın sizle beraber ben de ilk kez göreceğim. İlk kez. Hiç dokunmuyoruz. Uzaktan bakıyoruz. Vay be, işte bu. Bir çekilelim oradan, şöyle biraz geniş bir daire çizelim. Evet. Bakın, şu an o kapının yanında bulunuyoruz. Bahsettiğim kapı kanatları, bir tanesi bu. Kapının bir kanadı bu. Kapının diğer kanadı da bu. Bu gördükleriniz Topkapı Sarayı'nda görüp görebileceğiniz en özel, en kıymetli birkaç kapıdan bir tanesi. Çünkü 3. Murat dönemiydi. Mimar Sinan hala hayattaydı. Ve 3. Murat dedi ki, ya ben dedemin dedesinin odasında artık oturmak, yatıp kalkmak istemiyorum dedi. Bana yeni bir oda yap dedi. Bizim cami, medrese, han, tekke yapıyor diye bildiğimiz Mimar Sinan hayatının en güzel evini yaptı. Bir sivil mimari harikası. Bu eve aynı dönemin ahşap ustaları şu gördüğünüz muhteşem kapı kanatlarını kondurdular. Ama o kadar muhteşem ki, o kadar özel ki, gördüğünüz bütün parlak beyazlar sedef, bütün mat beyazlar, arada gördüğünüz fil dişi, şu arada gördüğünüz kahverengilerde bağ, kaplumbağa kabuğu, Osmanlı'da bağ diye geçerdi. Yani kaplumbağa kabuğu, bağ kabuğu olarak geçerdi ve burada karşımızda harikulade bir şekilde durmakta. 3. Murat'ın has odasında ilginç bir şekilde duvarda, kapının üst kısımlarında yazılmış olan bir takım yazılar var. Sedef kakma ile yazılmış bu yazıda Azamül Esma Alimül Hakim. Hemen onun üzerinde kapının üst kısmında ise Allah'ın isimleri var. Ya Allah yazıyor şurada. Ya Sultan yazıyor hemen devamında. Ya Subhan yazıyor. Ya Gaffar, Ya Evvel yazıyor. Allah'ın isimlerini görüyoruz.
Burada Hest Kilit Ezgenci Rahim yazıyor. Hest Kilit Ezgenci Rahim. Aynı şekilde Allah'ın isimleri burada da devam ediyor. Mesela burada Ya Ahir, Ya Melikel Mülk, en sonunda da Ya Muhammed yazmış. Çok sanatlı bir kapı. Çünkü kaplumbağa kabuğu gördüğünüz gibi özel işlenmiş. Çok sanatlı, minik minik, küçücük sanatlı kakmalar söz konusu. Bu kadar ince bir işçilik bu tarz kakma kapılarda çok görülen bir şey değil. Genelde bu tarz kapılarda kapı kulpları, yani kapının şu tokmak kısmının kulpları ejderha formunda yapılır. Osmanlı'nın 16. yüzyıldaki birçok camisinde bu kapı kulplarının ejderha başı, ejderha gövdesi ve birbiri içine girmiş ejderha kuyruğu şeklinde olduğunu görürsünüz. Cizre Ulu Cami'nin kapı tokmağına baktığınızda iki tane sırt sırta vermiş ejderhanın kuyruklarının da iç içe geçip çift başlı kartal olduğunu görürsünüz. Burada bu formun çok daha sade bir versiyonu göze takılmakta. Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii'nin ya da Şehzade Camii'nin türbesindeki pencere tokmaklarındaki tutma yerlerinin hep ejderha formlu olduğunu hayretler içerisinde göreceksiniz. Üçüncü Murat Has Odası'ndan çıktık. Hakikaten Topkapı Sarayı çok özel, çok önemli bir yer. Ve Topkapı Sarayı'nın hareminde her geçen gün muhteşem güzellikler ortaya çıkmaya devam ediyor. Milli saraylara hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve heyecanla Karaağlar Koğuşu'nu, Harem Hastanesi'nin, Cariyeler Taşlığı'nın bir an önce ziyarete açılmasını heyecanla bekliyoruz. Topkapı Sarayı'ndan selamlar, saygılar.